Çin'in Hangzhou kentinde yaşayan bir aile 2 yaşındaki Cherry adlı kızlarına kısa süre önce bir bakıcı tutmuşlardı. O gün Cherry'yi parka götürmek isteyen bakıcı kadın çok büyük bir hata yaptı ve onu asansörde tek başına bıraktı. Bu, kimsenin aklına bile gelmeyecek korkunç bir sona sebep olacaktı. Cherry doğduğu andan itibaren ailesinin gözbebeği olmuştu. Çiftin ilk çocuğu olması nedeniyle bir süre büyükannesi onlara gelerek bakımına yardım etti. Ancak Cherry yürümeye başladıktan sonra yaşlı kadın onun hızına yetişemedi. Anne ve baba çalıştığı için bir bakıcı tutmaya karar verdiler. Baba Chen bu konuda çok hassastı. Maliyeti tamamen göz ardı ederek uzun süre deneyimi olan sertifika sahibi profesyonel bir bakıcı tutmak için titiz bir araştırma yaptı. Sonunda beklentilerini tam olarak karşılayan Xian Wu adlı kadınla anlaştılar. Kızlarını güvenilir birine teslim edebildikleri için çok mutlulardı. Ama bu karar onların belki de hayattaki en büyük hataları olacaktı. Wu, küçük kızla çok iyi anlaşmış, onun güzel vakit geçirmesini sağlamıştı. İlk hafta biterken aile bakıcılarından son derece memnundu. Onu parka götürüyor, evde eğitici oyunlar oynamasını sağlıyordu. Ama işe başladığının 7. gününde her şey tepetaklak oldu. Wu öğleden sonra Cherry'yi scooter'ıyla parka götürmek istedi. Birlikte evden çıktılar. 14 katlı apartmanın en üst katında oturuyorlardı. Aşağı inmek için asansöre bindiler. O anlarda her şey oldukça sıradan görünüyordu. Asansöre bindikten sonra Wu telefonuna bakmaya başladı. Binanın üst cadde çıkışının olduğu 1. kata geldiklerinde bakıcı kadın bir elinde telefon, diğer elinde scooter'la asansörden indi. Cherry'nin de peşinde olduğunu sanıyordu. Ama küçük kız kısa bir kararsızlık yaşadığı için asansörde kaldı. Bakıcı arkasına baktığında durumu fark etti ama artık çok geçti. Asansörün kapısı kapandığında Cherry panik olarak ağlamaya başladı. Kapıya vurdu, yere oturup çaresizce ağladı. Aslında tüm bunlar sadece 1 dakika içinde yaşanıyordu. O sırada asansör 8. kata çıktı ve kapısı açıldı. Bu ilk anda bir kurtuluş gibi görünse de Cherry'nin sonu oldu. Asansörde panikleyen kız doğruca koridora çıktı ve ilk dikkatini çeken şey açık olan pencereydi. Ne yazık ki pencere pervazları bir çocuğun basamak olarak kullanabileceği kadar genişti. Ve panik halindeki kız camdan dışarı bakmak isterken 8. kattan aşağı düştü. O anlarda bakıcı Wu asansörü takip ederek merdivenlerden 8. kata kadar çıkmıştı. Etrafına bakındığında Cherry'yi göremedi. Ne tarafa gittiğini bilemediği için korkuya kapılan kadın aileyi aradı ve çocuklarının apartmanda kaybolduğunu söyledi. Baba Chen'in iş yeri eve çok yakındı. Birkaç dakika içinde apartmana geldi ve her yeri aramaya başladılar. Ama bakıcı hikayeyi tam olarak anlatmadığı için nereye bakacaklarını bilmiyorlardı. Sonunda Baba Chen apartmandaki pencereden baktığında kızının aşağıda yattığını gördü. Hemen yanına koştu. Cherry hayattaydı. Hastaneye vardıklarında gözyaşları içindeki adam ve karısı kızlarını kurtarmaları için doktorlara yalvarıyordu. Ama ne yazık ki çok geç kalınmıştı. Düştükten yaklaşık yarım saat sonra hastaneye ulaşan Cherry hayatını kaybetti. Aile yıkılmıştı. Olay medyada geniş yer buldu. Birçok insanın sorumlu tuttuğu bakıcı kadın, telefona baktığı için çok üzgün olduğunu, elinden geleni yaptığını ama Cherry'yi kurtaramadığını söyledi. Baba Chen ise bakıcının ilk anda onlara olayı tam olarak anlatmadığı için yanlış yerlere bakmalarına sebep olduğunu, bu yüzden çok zaman kaybettiklerini anlattı. Açılan soruşturmada bakıcının sertifikası iptal edildi ve ihmal sonucu ölüme sebep olmaktan yargılanmasına karar verildi. Bakıcının yanı sıra binayı tasarlayan şirkette olayda sorumlu tutuldu. Pervazların çok alçak ve geniş olmasının pencereler açıkken yarattığı tehlike üzerine firma hakkında tazminat davası açıldı. Sorumlu kim olursa olsun aileyi yıkan büyük kaybın acısı hafiflemeyecekti. Uygun bir bakıcı bulmak için ellerinden gelen her şeyi yapan aile, yaşadıklarının herkese ders olması gerektiğini, sadece belgelere değil, bakıcının özen ve dikkatine de önem verilmesi gerektiğini söyledi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.